Kroşe örgü atölyesinden herkese merhaba. Bugün sadece 250 gram ip kullanarak çok şık bir bluz ördüm. Tabii ki 250 gram benim ördüğüm uzunluktaki bir bluz ve 36-38 beden için geçerli. 38 bedenin üzerine çıktığınızda kullanacağınız ipin miktarı artabilir. Ben şöyle yaptım. Marka veremediğim için göstereyim ipimi. Oldukça ince bir ip vardı elimde. Böyle parlak yazlık kullanılabilecek bir ip. Şal ipi gibi düşünün. Onu 2 kat yaparak hem modelin daha tok ve düzgün gözükmesini sağladım hem de daha kısa sürede bitti. Öyle söyleyeyim ama dilediğiniz iple yapabilirsiniz. Zincir sayısı vermiyorum çünkü hepinizin beden ölçüsü farklı. Üzerinizde ölçerek gideceksiniz. Burada püf noktası, bakın, çektiğiniz zincirin çok ama çok gevşek olması. Gevşek çekeceksiniz. Her zaman bluzlara başlarken zincirinizi gevşek tutacaksınız. Sıkı bir zincirle başlamayacaksınız. Bunu yapamıyorsanız zinciri sadece zincir kısmında çalışırken büyük numara tığ kullanmanız, sonra normal tığ numarasına geçmeniz. Üzerinizde ölçtünüz. Nereden başlamasını istiyorsanız oradan başlıyorsunuz. Göğsünüzün çevresinde ölçmeniz en mantıklı yol. Göğsünüzün çevresinde önde ölçün. Yanına da ekstradan 2-3 parmak daha zincir ekleyin ki sonrasında tığ işi örüldüğünde toplama yaptığı için modeliniz daralacaktır. O yüzden göğüs çevresinde ölçüp yanına 2-3 parmak da ekstradan zincir çekiyorsunuz. Bu arada zinciriniz 3'ün katları olursa tam gelir model. Başlıyoruz. 1, 2, 3 tane. Bu bizim temel sıramız şu anda. Ben birazdan küçük bir model üzerinde göstereceğim size. 3 tane zincirden sonra ilk boşluğumuza batıyoruz. Temel sıramızda bu şekilde gevşek çektiğimiz zincirimizin içindeki tüm boşluklara, her bir zincir boşluğuna bir tane trabzan yaparak sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Bu bizim temel sıramız. Modelimiz 2 sıranın birbirini tekrar etmesinden oluşacak. Birazdan birinci sırada nasıl bir yol izlememiz gerektiğini size anlatacağım. Şimdi her bir zincir boşluğuna bir tane trabzan yapıyoruz. Küçük bir model üzerinde gösteriyorum. Siz büyük zincirinizin üzerinde çalışacaksınız. Bu şekilde temel sırayı oluşturalım. Trabzan sayınız 3'ün katları kadar olursa sonunda fazlalık olmaz. Birinci sıramıza çıkarken 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Burayı dikkatle izlemenizi istiyorum. Burada bir atlama yaparsanız, yanlış yere batarsanız model yanlış yürür. Ben 2 defa dolayarak kafesleri oluşturdum. Bu size zor geliyorsa tek sefer dolayarak da yapabilirsiniz ama kafeslerinizin görüntüsü daha küçük olacaktır. Şu anda ben 2 defa doluyorum. Bakın, burası önemli. Şimdi bu zincirin hemen altında bakın, tepede bir boşluk noktası var. Şurada bir boşluk noktası var. Buraya saymıyorsunuz. Burası bizim trabzanımızın kendi doğal boşluğu. Şöyle yapıyoruz başlarken. Bunu hiç düşünmüyoruz. 1, 2, 3. boşluğa battık. 1, 2, 3 seferde yukarıya çıkıyoruz. İlk boşluğumuz bu şekilde tamamlanıyor. 2 tane zincir çekiyoruz, 2 defa doluyoruz. Bakın, bu son battığımız boşluktan sonraki 1, 2 boşluğu atlıyoruz. 3. boşluğumuzun içine 3 seferde yukarıya çıktığımız trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar 2 zincir, 1, 2 boşluk atlıyoruz 3. boşluğumuza. 1, 2, 3 seferde yukarıya çıktığımız bir trabzan yapıyoruz. Tekrar 2 zincir yapıyoruz. Sıranın sonuna geldiğinizde ne kadar kalırsa kalsın burada fark etmez. İlk sıra olduğu için önemli değil. Hemen şuradaki son boşluğa batıyorsunuz. Çıktınız yukarıya. Şimdi 1, 2, 3 zincirle döndünüz. İkinci sıra metodunu anlatıyorum. Model 1. ve 2. sıranın sıra sonuna kadar, model sonuna kadar tekrarlanması şeklinde ilerleyecek. 3 zincirle 2. sıraya başlıyorsunuz. Tek doluyorsunuz. Boşlukların içine 2 tane trabzan. Sonra ipi doluyorsunuz. Trabzanın tepe noktasına 1 tane trabzan. Tekrar boşluğun içine ortaya böyle bu şekilde
Çok kolay ilerleyen bir model. 2 tane trabzan. Sonra trabzanın tepe noktasına bakın, buraya bir tane trabzan. Tekrar boşluğa 2 tane trabzan, sıra sonunu iyi izleyin. Ve trabzanın tepe noktasına bir trabzan. 2 tane sıranın sonuna geldiğinizde 2 tane boşluğun içine, buraya bitişte 3. trabzanı yapmayı hiçbir zaman unutmuyorsunuz. Bu trabzanın tepe noktasına yapılmış bir trabzanla bitiriyorsunuz. Bu şekilde. Bu sıra bahsettiğim trabzan sayılarında bir eksilme, artma olursa üst taraftaki model yanlış gider. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 ve 2. sıraların tekrarı şeklinde modeli ilerletecektik. Şimdi tekrar 1. sıra metoduna dönüyoruz. 2 defa doluyorum. Bakın ne yapıyorduk? Bu dibindeki boşluğu hiç saymıyorduk. 1, 2 boşluk atlıyorduk. Ve bakın buraya. Bu trabzanın aslında zaten bir süre sonra model kendini ele verecek. Burada trabzanın tepe noktasına yapılmış bir trabzan var. Ve onun hemen bakın sol üstüne batıyorsunuz. Zaten bunu battığınızda saymanıza da gerek kalmayacak bir süre sonra. Eliniz alışacak. Bakın tam hizalı gözüküyor. 2 tane zincir çekiyorsunuz. 2 defa doluyorsunuz. 1, 2 boşluk atlıyorsunuz. Üçüncüye. Zaten aşağıdan baktığınızda da bu trabzanla hizalı gözüken bir trabzan oluyor. Bakın. Şuradan anlayacaksınız nereye battığımızı. 2 tane zincir çekiyorum. 2 defa doluyorum. 1, 2 boşluk atlıyorum. Tekrar. 2 tane zincir çekiyorum. 2 defa doluyorum. 1, 2 sonuncuya batıyorum. Tekrardan döndüm. Son kez göstereyim. 2. sıra metodunu tekrar edeceğiz. 3 zincirle başladık. Boşluklara 2 tane trabzan. Trabzanın tepe noktasına bir tane trabzan. Boşluklara 2 tane trabzan. Ve trabzanın tepe noktasına sıra sonuna kadar bu şekilde. Son boşluğa geldiğinizde ise 2 tane yapıyorsunuz. Ve son bu boşluğa bir tane trabzanı yapıp bitirdiniz. Model bu kadar basit. 1. ve 2. sıranın tekrarı şeklinde ilerliyor. Şimdi bitmiş büyük halini göstereyim. Evet, bluzu belli bir uzunluğa getirdim. Benimki bir karış oldu. Siz dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Bu uzunluğu kol altına kadar dilediğiniz uzunlukta tutabilirsiniz. Şimdi kolları nasıl çıkaracağımızı göstereceğim size. Sıranın sonuna geldim. Sıra sonunuzu mutlaka kafesli bir şekilde, böyle kutucuk şeklinde bitirmeniz gerekiyor. Benimle birlikte aynı metotla ilerleyebilmek için. Geldim böyle. Çok gevşek, tıpkı en başta çektiğim zincir gibi oldukça gevşek bir zincir çekiyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 tane zincir çekiyoruz. 30 tane zincir çektikten sonra ipimi kesiyorum ve bırakıyorum. Şimdi buradaki kol çıkıntısını yaptık. Diğer tarafa geçiyorum. Yine aynı hizadan böyle kutucuğun tepesinden tığımı geçiriyorum. İpi alıyorum bu şekilde. Şuradan da birlikte örüyorum ki hepsini. Sonrasında sökülme olmasın. 3, 4, 5, yine çok gevşek bir şekilde 30 tane. 8, 9, 10, 11. Burada 30 tane zinciri çektim. 30 zincirin ardından 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum ve başlangıca bir tane trabzan, her bir zincir boşluğuna bir tane trabzan. Bu şekilde 30 zincir boşluğumuz olduğuna göre doğru batarsak, atlama yapmazsak
30 tane, 29 da olur. Sorun değil. Bir eksik bir fazla olursa sökmenize gerek yok. Ama mutlaka sayın. Çünkü aynı sayıda diğer uca da yapmak zorundasınız. Bu şekilde şuraya kadar ilerliyorum. Trabzanları yaptım. Benim 29 tane oldu. 30'uncuyu da şu başlangıç trabzanın tepesine. Başlangıcın tepe noktasına yaptım. Sonra ara boşluklara 2'şer tane. Trabzanın tepesine bir tane normal metotla aynı biçimde devam ediyorum. Boşluklara 2'şer tane. Trabzanın tepesine bir tane. Sıra sonuna kadar ilerleyelim. Şimdi bu şekilde geldim. Bakın buradan geldim. Burada sıranın sonundayım. 2 tane boşluğa trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Şu trabzanın tepe noktasına bir tane trabzan yaptım. Ve artık burada böyle gevşek bir şekilde çektiğim zincir boşluklarına, her bir zincir boşluğunun içine bir tane trabzan yapıyorum. Sıranın sonuna kadar toplamda 29 tane trabzanım olacak. Şuradan itibaren saydığımda bakın. 1, 2, 3. Daha 3 tane yaptım. Bu 4. 5. Toplam 29 tane sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Evet, 29 tane buraya trabzan yaptıktan sonra dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Döndüm. İpi tığın üzerine aldım. Yine bakın 1, 2 boşluk atlıyorum. Tıpkı en başında ikinci sırada ne yaptıysam, burada ikinci sırada hangi metodu uyguladıysam o metodu tekrar ediyorum. 2 zincir çekerek, 2 defa dolamadım az önce. 2 defa dolayarak bu şekilde, bakın 2 defa doluyorum. 2 tane boşluk atlayıp 3. boşluğun içine üçlü trabzanlarımı yapıyorum. Metodu bundan sonra bakın böyle başladım. Böyle başladım. Buradan geleceğim. Buraya kadar sürdüreceğim. Sonra buradan döneceğim. Komple trabzan yaparak ara boşluklara 2'şer tane, trabzanların tepe noktalarına da birer tane yaparak dönüşte buradaki metodun aynısını bu sefer bu kol ucundan başlayıp bu kol ucuna kadar sürdürerek baştan sona burada bitmiş halini de göstereyim size. Bakın burada kolları çıktım. Burada da kolları çıktım. Üstlerine yine kafes trabzan şeklinde ilerleyeceğim. Bunu kaç sıra örüyorum? Bunu burada 10 sıra örmüştüm. Bunu 12 sıra ördüm. Yani bir karıştan daha fazla. 20 santim. 21 santim kadar. Kol kalınlığınıza göre üzerinizde ölçün. Yani XS 36 beden birinin kol ölçüsü farklıdır. 44 beden birinin kol ölçüsü farklıdır. O yüzden bir sıra vermiyorum. Şimdi hep benden yorumlarda sıra sayısı isteniyor. Sıra sayısı vermem mümkün değil. Kullanacağınız ipe, tığ numarasına ve beden ölçünüze göre sıra sayısı değişir. O yüzden üzerinizde ölçerek gitmeniz en sağlam yöntem olacaktır. Bu şekilde 2 tane birbirinin aynısı parça öreceksiniz. Bu parçadan bir tane daha örüyoruz. Sonrasında yakayı nasıl oluşturacağız ve nasıl dikeceğiz göstereceğim. Ve 2 tane birbirinin aynısı, aynı genişlikte ördüğümüz, aynı kol uzunluğu uyguladığımız parçamız var. Dikişi göstereceğim size. Yaka dikişini nasıl yapacağız? Buradaki sırayı bitirdim. Sırayı bitirirken ben böyle trabzanlı bölümde bitişi yaptım. İpi yakayı örecek şekilde biraz uzunca kesiyorum. Şuradan bu şekilde aldım ve dikişe başlayacağım.
Fark etmiyor bu modelde. Bu yüzden bakın böyle iki kolu birbirinin üzerine gelecek şekilde üst üste yerleştiriyorsunuz ve yakayı dikmeye başlıyorsunuz. Bunu tığla da birleştirebilirsiniz. Göstereceğim şimdi yaka için. Bakın şimdi böyle her iki taraftan da eşit miktarda dikiş yaparak buradan ve buradan eşit miktarda dikiş yaparak ortada bir boşluk bıraktım. Geniş bir boşluk bıraktım. Geniş tuttum. Çok dar tutarsanız yaz mevsimi için çok uygun olmaz. Bir de çok yukarıda toplanırsa model çirkin durur. Biraz geniş bırakmaya özen gösterin. Zaten içine büyük ihtimal bir body ile giyeceksiniz. O yüzden biraz geniş olmasında fayda var. Benim size tavsiyem her iki taraftaki dikişlerin kutucuk sayısını saymanız. 1, 2, 3, 4, 5 buraya kadar nereye kadar diktiyseniz burada da aynı uzunlukta dikmeniz lazım ki iki tarafın simetrik gözükmesi için. Sonrasında şu bölgeyi dikeceksiniz ve yine bu bölgeyi dikeceksiniz. Sonrasında bluzunuz kullanıma hazır hale gelecek. Sağ alt köşede abone ol tuşuna basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Anlaşılmayan bir şey olursa da yorumlara yazabilirsiniz.